Size bir kötü bir de iyi haberim var. Kötü haber şu. Her an her birimiz kanser olabiliriz. Daha da kötüsü akciğer kanserine yakalanabiliriz. I have cancer. Hayda, nereden çıktı şimdi bu konu diye düşünüyorsanız eğer, Kasım ayı tüm dünyada ve tabii Türkiye'de akciğer kanseri farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor. Gel gör ki ben bunu bu yılın Kasım ayının sonunda fark edebildim. Ama geç olsun güç olmasın, iş işten geçmeden kendimle birlikte öğrendiklerimi sizlerle paylaşıp sizleri de bilgilendirmek istedim. Kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz, dost acı söyler. Bir dostunuz olarak bu farkındalığı hep beraber kazanabilmemiz için şimdi size birkaç ilginç bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle neden daha da kötüsü akciğer kanseri olabiliriz dedim. Çünkü en ölümcül kanser türü akciğer kanseri. Her yıl en yaygın diğer 3 kanser türü olan meme, prostat ve kolon kanserinden ölenlerin toplamından daha fazla sayıda kişi akciğer kanserinden ölüyor. Akciğer kanseri aynı zamanda en sık rastlanan kanser türü. Her 2,5 dakikada birisine akciğer kanseri tanısı konuluyor. Peki insanlar neden kanser oluyor? İnanın bunu hala tam olarak bilemiyoruz. I have colon cancer. How does one get colon cancer, you might ask? Because I did. And he said, We don't know. Kanser hakkında bilim insanlarının geliştirdiği birbiriyle çelişen 2 teori var ve her 2 teori de çok önemli bazı gerçekleri içeriyor. Yine de metastaz denilen bu kanser hücrelerinin yayılma süreci oldukça karmaşık. Ne yazık ki bugün bile bu konu hakkında cevaplanamamış pek çok soru var. Mesela doğuştan mı yoksa sonradan mı tartışması bu konuda da yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bilim insanları hem genetik hem de çevresel faktörleri inceleyip araştırarak bu süreci durdurabilmek için gereken yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. Zaten size vereceğim iyi haber de bununla ilgili. Kanser araştırmaları konusunda bize Hollywood filmlerinde gösterilen sahnelerden çok daha iyi bir durumdayız. Son 70 yılda kanserle ilgili çekilen 82 filmdeki hastaların sadece %37'si iyileşebildi. Oysa gerçekte pek çok kanser türü için hayatta kalma oranı giderek yükseliyor. Bunun en önemli istisnası yine akciğer kanseri. Maalesef bu alanda istatistikler hala çok düşük durumda. 5 yıllık hayatta kalma oranı %18.6. Çünkü genellikle bu hasta gruplarında kanser teşhisi konulduğunda hastalık akciğer dışında ona yakın diğer organlara çoktan yayılmış durumda oluyor. Yine de dediğim gibi son yıllarda özellikle akciğer kanseri konusunda yapılan araştırmalarla kanserin biyolojisi daha iyi anlaşılmaya başlandı. Dolayısıyla yeni tedavi yöntemleri de geliştiriliyor. Kansere karşı savaş sürekli bir mücadele gerektirir ve bu savaşı vermekte olan hastaların yanı sıra hasta olmayan kişilerin de bir şeyler yapması gerekir. Ne gibi şeyler yapılabilir? Tabii ki birinci sırada araştırma geliyor. Kanser konusunda bilimsel araştırmalar ve çalışmaların yapılmasına hız vererek devam edilmesi gerekiyor. Özellikle tıp fakültesinde okuyan ya da bu alanda kariyer yapmak isteyenler için çok değerli, çok önemli bir çalışma sahası bu. İkinci olarak eğitim. Nitekim benim şu anda yapmaya çalıştığım şey de bu. Eğer sizin de buna benzeyen bir eğitim verme imkanınız, fırsatınız varsa böyle bir farkındalık kazandırabilirsiniz. Okullar başta olmak üzere bu konuda eğitim verilebilecek her türlü platform özellikle Kasım ayında ama tabii ki sonrasında da değerlendirilebilir. Üçüncü yapılabilecek şey de bir sağlık taraftarlığı. Hepimize düşen bir görev bu. Sağlığın savunuculuğunu yapmak. Bilhassa akciğer kanserine sebep olan sigara konusunda tüm toplumu bilinçlendirmeye çalışmak. Peki ne yapabiliriz? Mesela akciğer kanseriyle mücadele için benim bu videoda paylaştığım ya da kendi bulduğunuz, bildiğiniz bilgileri Bak Ciğerim etiketiyle sosyal medyada paylaşarak bir farkındalık kazandırmaya çalışabilirsiniz sizi izleyenlere, etrafınızdaki eşinize, dostunuza. Sigara akciğer kanserlerinin %90'ından sorumlu. Ben sigara diyorum, siz onu light sigara, pipo, puro, nargile olarak da algılayabilirsiniz. Tütün içeren tüm maddeler kanser riskini arttırıyor. Üstelik içenler sadece kendine zarar vermiyor. Sigara dumanına maruz kalanlar yani pasif içiciler de aynı şekilde risk altında. Bakın akciğer kanseri geçtiğimiz yüzyılın başlarında çok nadir görülen bir hastalıktı. Bugünse dünyada en sık karşılaşılan kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 akciğer hastasından 7'si tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.
Are you dying? Not today. Eğer uzun süredir devam eden bir öksürüğünüz varsa ya da kanlı balgam, nefes darlığı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü gibi belirtiler görüyorsanız kendinizde mutlaka ama mutlaka doktorunuza başvurun. Tanı konulabilmesi için bu belirtiler elbette yeterli değil. Mutlaka bir ciğer filmi de çekilmesi gerekiyor. Eğer bir şekilde bir tanı konulursa onun tedavisi hastalığın evresine göre değişebiliyor. O yüzden dediğim gibi belirtileri görüyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun. Daha fazla ilerlemeden, ileri bir safhaya geçmeden önce tedbirinizi almaya çalışın. Ve dediğim gibi mutlaka bir sağlık taraftarı haline gelin. Tuttuğunuz takımın yanına bir de sağlık takımını ekleyin. Onun taraftarlığını yapın, sağlığınızın. Sigara içiyorsanız bırakma işini yarına ertelemeyin. Bir an önce bırakın ki hayat maçı uzatmalara kalsın. Geçenlerde Geleceğin Kısa Tarihi diye bir video yapmıştım hatırlarsanız. Dünya nüfusunun %5'ten daha azı sigara içecek. Orada da söylediğim gibi gelecekte sigara içme oranları zaten düşecek. Çünkü devletler bu konuda çok ciddi tedbirler alıyorlar. Ama siz o kadar beklemeyin. Çünkü ne kadar uzun süre içerseniz akciğer kanseri riski de o kadar artmış oluyor. Sigarayı bırakma konusunda zorluk yaşıyorsanız bir de benim zinciri kırma yöntemini deneyin. Çünkü bana bugüne kadar yüzlerce mesaj geldi. Bu yöntemi kullanarak sigarayı bırakabildiğine dair teşekkür mesajları aldım. Dolayısıyla demek ki işe yarayan yöntemlerden biri de bu. Ya da az önce söylediğim gibi bir sağlık taraftarı haline gelin ve sosyal medyada "bak ciğerim" etiketiyle bir farkındalık yaratmaya çalışın. Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, önce kendiniz, sonra da aileniz ve çevreniz için lütfen bir an önce harekete geçin.